Merhaba arkadaşlar. Bu elimde tutmuş olduğum şey soğutma fanıdır. Genelde bilgisayar kasalarında ya da güç kaynaklarında kullanılır. Üzerine baktığımızda DC 12 volt 0,11 amper yazıyor. Yani 110 miliamper ile çalışıyor bu arkadaş. Şimdi bunu içine açıp ne var ne yok, nasıl yapmışlar, nasıl çalışıyor şöyle bir göz atalım. Bizim asıl amacımız ise acaba biz bundan jeneratör yapabilir miyiz? Ama öncelikle içine bir bakalım. Neler var neler yok. Öncelikle nereden sökülür buradan bakıyoruz. Buradan herhangi bir şey göremiyoruz. Etiketin altında belki bir şeyler olabilir. Buradan kaldırıyoruz. Bu tıpa da kendiliğinden geldi. Gayet güzel. Şimdi itiraf edeyim. Ben bunu daha önceden açtım. Nasıl açtım? Buradaki gördüğümüz beyaz şey pim. Pimi cımbız yardımıyla çıkartmaya çalışıyoruz ama bu kolay olmayacak. Biraz uğraştıracak bizi sanki. Evet, şuradan aletlerimizle bunu çıkarmaya çalışalım. Oluyor galiba. Oldu. Pimimizi yerinden oynattık. Şöyle göstereyim. Tekrar yerine koyalım. Kaybolmasın. Burası da yağlıymış. Daha sonra bunu tutup buralardan itiyoruz. Ve geldi. Şimdi biz burada ne görüyoruz? Şurada içine yerleştirilmiş yuvarlak bir şey. Bu aslında bizim mıknatısımız. Ve başka bir fandan sökerek gördüğüm bir şey. Bu mıknatısta 4 kutup var karşılıklı. Bu kısmına baktığımızda da burada içinde cımbızımızın önündekini alalım. Burada plastik bir conta görüyoruz. Ve bir miktar yağ görüyoruz. Muhtemelen yağ için koyulmuş olabilir. Arka tarafı çevirdiğimizde de burada bobinler ve devre. Bunu çıkartmaya çalışalım. Burayı incelediğimizde herhangi bir şekilde buraları sabitlendiğini görmüyoruz. O zaman zorladık. Fazla da zorlamadık. Kendiliğinden geldi. Burası sadece yuva, plastik. Başka herhangi bir şey yok. Bizim devremiz burada. Burada bobinler sarılmış. Bobinleri takip ediyoruz. Ve buradaki bir noktadan daha başka bir bu noktadan ve bunu 3 noktadan devreye bobinlerin girdiğini görüyoruz. Buradaki kapasitör de girişe konulmuş. Ve bir de böyle bir entegre var. Muhtemelen sürücü entegre budur. Çünkü başka hiçbir şey yok. Sırayla bobinlere akım vererek motoru döndürüyordur. Şimdi buradan biz direnç ölçerek ışık yakalım. Belki ışık işe yaramadı. Hangi bobin nereden bağlanmış, ne kadar uzaklıkta bağlanmış, bunu direncini ölçerek bulabiliriz. 3 nokta dedik. Bu nokta, bu nokta ve bu nokta. Ölçelim bunları. ...66.9 gördük. Bu iki noktayı ölçelim. 133 gördük. O zaman ne yapalım? Bir de bu ikisini ölçelim. Yine 66.4 gördük. Evet, buradan yolları takip edelim. Bizim artı ucumuz
gelmiş buraya bağlanmış. Burası kapasitörümüzün artı ucu. Başka herhangi bir esprisi yok. Buradan devam etmiş. Gelmiş. Buradan entegremizin bir bacağına, diğer taraftan gelmiş. Bobine bağlanmış. Eksi ucumuzu takip ediyoruz. Bir ucu kapasiteye gelmiş. Diğer ucu da buradan böyle devam edip entegremizin diğer bacağına gelmiş. Entegremizin 4 bacağı var. Umarım görünüyordur. Buradan 2 bacağı, şu ikisi, bu 2 bacaktan bir tanesi bobinin bir ucuna, diğeri bobinin diğer ucuna gittiğini görüyoruz. Şimdi bunu kağıt üstüne çizersek daha iyi anlarız. Evet, burada devreyi kısaca çizdim. Burası bizim artı ucumuz, kırmızı kablonun geldiği yer. Burası da bizim eksi ucumuz, siyah kablonun geldiği yer. Bu yolları takip ettiğimizde burada ne görmüştük? Kapasiteye bağlandığını görmüştük. Ve artı ucun bir tanesinin buradan dolanıp entegrenin bir bacağına geldiğini görüyoruz. Dolanıyor ve entegrenin bir bacağına geliyor. Buraya işaret koyalım. Diğeri de buradan yolumuz dolanıyor ve entegrenin diğer bacağına geliyor. Onu da gördük. Onu da buradan o uzun yolu böylece kısaca çektim. Ve şunu gördüm. Entegrenin bir bacağı bobinin bir bacağına gidiyor. O bir bacak bu olsun. Bobinin bir bacağına gidiyor. Entegrenin diğer bacağı da bobinin diğer çıkışına gidiyor. Buradaki bobin dediğimiz şey motoru hareket ettirmek için kullanılan sarımlar. Şimdi peki biz bu sarımların bu şekilde olduğunu nasıl anladık? Şu şekilde anladık. Ölçü aletimizi aldık. Buradaki bobinin direncini ölçtük. Nasıl yaptık onu? Artı ucumu aldım ben. Buradan getirdim. Hangi noktaya bağlanıyorsa. Artı ucumun gelip bağlandığı nokta şuradan. Hatta tam artı ucumdan ölçeyim. Daha net görülsün. Aldım ve direnç ölçüyorum. Şu noktadan direnç ölçüyorum. Nereye ölçüyorum? Diğer iki bobinimin telinin bağlantı noktasını ölçüyorum. Onu daha önce bulmuştuk. Birisi burası, birisi burasıydı. Şimdi dokundurduğumuzda 67 gördük. Diğer ucuna dokundurduğumuzda burada evet aynı uca dokundurmuşuz. Diğer uca dokunduralım. Yine 66. Yaklaşık aynı değerleri görüyoruz. Demek ki iki tarafa da aynı sarım miktarıyla bobin ulaşmış. Peki şu kısmı nasıl anladık bunların birbirine seri olduğunu? Onda entegrenin iki çıkış ucunun direncini ölçüyoruz. Aslında biz bu entegreyi kessek daha sağlıklı ölçüm yapabiliriz. Ve keselim. Hemen şurada. Zaten çalışmıyor motorumuz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Evet, entegrenin bağlı olduğu iki bacak hangisi? Birisi burası, birisi burası ise birisi burası, birisi de burası. Şu iki ucumuz. Bu iki ucumuzu ölçüyoruz. Ne gördük? İki tane 67'nin toplamı yaklaşık olarak. Bu da bizim şeklimizin bu şekilde olduğunu gösteriyor. Evet. Burada bayağı bir inceleme yapmış olduk. Kameramın çok fazla net olmamasından dolayı kusuruma bakmayın. Bir sonraki aşamada ben bu fan devresini kullanarak nasıl jeneratör yapabilirim? Onu anlatmayı planlıyorum. Burada kısaca bilgi verecek olursam, bu entegreden devreyi kurtarmam gerekiyor ki kurtardım. Zaten bundan sonra da yapmam gereken tek şey bunların üzerine düşen EMK'ları
diyotlarla doğrultup çıkışa vermek. Buraya artı buraya eksi, hiç herhangi bir şekilde bu kabloları sökmeme bile gerek yok. Zaten bu entegreyi devre dışı bıraktıktan sonra bütün yollar birbiriyle alakasız hale gelecek. Onu da şu şekilde gösterelim. Devremizin burasıyla alakasını kestik entegreyle. Evet. Başka neresi vardı? Bir de burası. Burasıyla da alakasını kesiyoruz. Ve bobinimiz ortaya çıktı. Kendi haline. Neler bağlı? Şimdi burayı da görmüyoruz. Artımız geliyor. Bir ucuna, orta uca. Diğer iki ucu boşta kaldı. Ben de şimdi bu iki ucudan buralara diyot getirdiğim zaman yarım dalga doğrultucuyla ben gayet güzel bir jeneratör yapmış olacağım. Bundan sonraki ihtiyaç duyacağım şey, ya pervaneyi büyütme ihtiyacı duyabilirim belki ama o şu an bizim konumuz dışında. İhtiyaç duyacağım şey rüzgar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.